Bugün 300 milyondan fazla kişi gerçek aşkı sanal dünyada arıyor. Sosyal medya uygulamalarında, tanışma aplikasyonlarında, hatta evlilik sitelerinde. Ülkemiz toplam nüfusunun 3 katından fazla insanın beyaz atlı prensini ya da prensesini internetten aradığını biliyor muydunuz? Malumunuz koronadan beri ikili ilişkiler epey evrim geçirdi. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, iki insanın sosyal ortamda bırakın tanışmasını birbirinden köşe bucak kaçtığı, maskesiz nefes alamadığımız 4 yıllık bir dönem. İşte bu ortamda çevrim içi dünya alternatif oldu. İlişkiler dijitale kaydı. Londra'da yaşayan Kirat Asi de başına geleceklerden habersiz bu 300 milyondan biri olmak istedi. İşte akıllara durgunluk veren, tam 10 yıldan fazla süren sanal bir ilişki. Kirat'ın hikayesi zaman zaman insana yok ya bu kadarı da olmaz dedirtecek cinsten. İçten içe Kirat'a kızıp bu yaşa kadar bu akılla yine iyi yaşamış demeden biraz empatiyle onu da anlamaya çalışın. Toplum baskısının, toplumdan kasıt özellikle aile, biyolojik takvim endişesinin, çocuk sahibi olma isteğinin, hatta akraba terörünün 30 yaşındaki bir genç kızın hayatını nasıl mahvettiğini ibretlik bir şekilde tanık oluyor. Catfishing kavramını hiç duydunuz mu? Her ne kadar Türkçe'de bu kavramı net olarak karşılayan bir kelime olmasa da otoriteler yayın balığı olarak çevirmiş. Bize de saygı duymak düşer. Biz argo tabirle sazan avı, oltaya getirmek, çevrim içi kandırma, işletme diyelim. Bu kavram ilk kez 2010 yılında yayınlanan Catfish belgeselinde kullanılmış. Kendisi de catfishing kurbanı olan yapımcı ve fotoğrafçı Nev Schulman belgeselde 19 yaşında Megan isminde şarkıcı bir kadına aşıktır ve çift uzak mesafe ilişkisi yaşamaktadır. Birbirlerine Facebook üzerinden birçok mesaj gönderirler, telefonda konuşurlar. Günün birinde Schulman anlar ki iletişim kurduğu kişi aslında Michigan'da yaşayan 40 yaşında bir kadındır. Belgeselde kadının kocası onun davranışını canlı morina balığıyla birlikte gönderilen bir yayın balığına benzetiyordu. Bu şehir efsanesi Henry Nevinson'ın Assassin Revelation ve Charles Morito'nun The Catfish adlı eserinden kaynaklanmıştır. Bir yayın balığı nakliye amacıyla taşınan morina balığı dolu tanka koyma uygulamasına atıfta bulunur. Bu yöntemle uzak ülkelere gönderilen canlı morina balıkların solgun ve uyuşuk olmasının önlendiği ve böylece yüksek kalitede bir ürünün teslim edilmesi sağlandığı söylenir. İnternet ortamında kötü niyetli kişilerin sahte kimliklerle veya başka birinin profilini kopyalayarak insanları kandırması durumuna catfishing deniliyor. Sahte ilişkilere çekmek için sahte bir çevrim içi kimlik oluşturarak karşıdakiyle duygusal ilişkiler kurup onu aldatma olayıdır. Catfisher'lar genelde avcıdırlar ve kendi fotoğrafları yerine başka insanların fotoğraflarını ve videolarını, hatta günümüzde yapay zeka tabanlı son derece gerçekçi sahte kimlik, ses, görüntü oluşturup duygusal manipülasyon sağlayarak karşıdakinden maddi manevi menfaat temin etmeyi amaçlar. Mağdur üzerinde finansal kayıp, kimlik hırsızlığı, duygusal sıkıntı gibi tehlikeleri ve etkileri vardır. En pratik açıklamasıyla internette tanıştığınız 25 yaşında yakışıklı, bekar, 1.90 boyunda, 70 kilo, kaslı pratisyen hekimin aslında 48 yaşında, 3 çocuklu, 1.50 boyunda, 90 kilo, obez ve vaktinin çoğunu bilgisayar başında geçiren, asosyal ve canı sıkılan bir teyze olduğunu bilmemeniz durumu. Peki bir insanın sizi işlettiğini anlamanız kaç yılınızı alırdı? Hadi hikayemizi biraz daha komplike hale getirelim. Bu kez kurbanımız 13 yaşında mağdur bir çocuk olsun ve yaşlı biriyle yazıştığını düşünsün. Bunu ne kadar sürede anlayabilir? Alicia Kozavigis, Kasia Woody, Megan Mayer, Carlin Ryan hepsinin ortak noktası 13 yaşında olması ve bu hatanın bedelini canlarıyla ödemeleri. İşin bir de yetişkin kanadı var ki aksiyon filmlerine taş çıkartır cinsten. Thomas Montgomery ve Mary Schilder olayı, Monty olayı, Lydia Abdülmelik olayı her biri başlı başına bir video konusu olsa da bu videodaki onur konuğumuz Kirat Asi. Tarihler 2010'u gösterdiğinde Kirat 30 yaşında bir yanda organizasyon şirketinde çalışan, diğer yanda radyo programı yapan Hint kökenli bir İngiliz vatandaşıdır. Bir dargın bir barışık da olsa epey uzun süren bir ilişkisi vardır. Kirat'ın bir de belgeselleri konu olan, dünya çapında tanınmasını sağlayan bir diğer sevgilisi vardır. Sweet Bobby. Bobby Kirat'ın kuzeni Simran'ın erkek arkadaşı JJ'nin abisidir. Her ne kadar ikili diyalogları olmasa da uzaktan da olsa akrabalık vesilesiyle ailelerde birbirini tanımaktadır. Bir gün Bobby Facebook'tan Kirat'ı arkadaş olarak ekler. Kirat da bunda bir sakınca görmez. Daha sonra Kirat Bobby'den bir mesaj alır. Kardeşi JJ ve Simran'ın ilişkilerinde bir abla rolü oynayıp yapıcı tutum sergilediği için küçük bir teşekkür mesajıdır. Ve böylece aralarında çevrim içi bir arkadaşlık başlar. Tabii 2010'lu yıllarda Facebook'taki arkadaşlıklar mektup arkadaşlığı gibi bir şeydir. Bobby bir kardiyologtur ve o sırada evlidir. Bu çevrim içi arkadaşlık yavaş yavaş dostluğa dönüşür. Kirat Bobby'yi ilk kez 2010 yılında bir gece kulübünde canlı olarak görür. Yanına gidip "Hey Bobby, ben Kirat, nasılsın?" diye sorar. Bobby de kibarlıktan olsa gerek selamını alır, nasıl olduğunu sorar. Kirat kendisindeki coşkunun Bobby'de olmadığını fark etse de bunu içkili olmasına, müziğin gürültüsüne ve etraftaki arkadaş grubuna yorarak daha fazla rahatsızlık vermemek için masasına geri döner. Hem zaten gecenin ikisidir. Halbuki o kısacık anda yazıştıklarını söylese bu arkadaşlık 10 yıl devam etmez, Kirat da bu kadar yıpranmaz. Çünkü o sırada
5-6 aylık bir görüşmedir bu. Eğer bir kafede, düğünde kısacası normal bir konuşma yapabilecekleri bir ortamda karşılaşsalardı bu iletişim, etkileşim orada kesilir, herkes normal hayatına dönerdi. Bobby'nin kardeşi JJ enfeksiyondan ölür. Kirat da Bobby'yi teselli eder. Bobby İngiltere'den Avustralya'ya taşınır. Karısından da boşanır. Daha sonra ikinci kez bir Avustralyalı olan Sanj ile evlenir. Bobby evleneceğini de ilk onunla paylaşır. Bobby evlenecek görüşmeleri, iletişimleri seyrekleşir. 2013 yılında Bobby tekrar Kirat'la yazışmalarını sıklaştırır. Sanj'dan ayrılmıştır ve bir iş dolayısıyla Kenya'ya gitmesi gerekmektedir. Kısa bir süre sonra Bobby'nin yakın akrabalarından biri, kuzeni, Bobby'nin vurulduğuna ve durumunun çok kritik olduğuna dair bir paylaşımda bulunur. Gönderi altında geçmiş olsun dilekleri, yorumları atılmıştır. Kirat bunu teyit etmek için paylaşımı yapan Bobby'nin kuzeniyle konuşur, kendi kuzeni Simran'ı arar. Simran da bir iş için Bobby'nin Kenya'ya gittiğini, orada da vurulduğunu doğrular. Bobby ölmemiştir fakat hastanede bir dizi ağır operasyonlar geçirdiğini ve can güvenliği nedeniyle tanık koruma programında olduğunu öğrenir. Bobby ölüm kalım savaşı verirken tek irtibat kurduğu, dertleştiği kişi Kirat da ona destek olur. Ve Bobby dışında Bobby'nin tıbbi danışmanıyla, arkadaşıyla, eski karısıyla, kuzeniyle ve bir sürü insanla Facebook üzerinden konuşur. Ve geceli gündüzlü konuştuğu bu adamdan bir süre sonra seni seviyorum itirafı gelir. Aynı anda Kirat'ın görüştüğü Bobby'nin kuzeni de sana çok aşık, bu durumu bilmen gerekir diye verir gazı. Sadece Facebook üzerinden sanal da olsa romantik bir ilişki başlar. Durum güncellemeleri yapılır, ilişkisi var. Bobby iyileşmeye başlayınca daha iyi hastane koşulları için Kenya'dan ABD'ye gider. Kirat İngiltere'dedir. Bu kıtalar arası uzak mesafe ilişkisi saatlerce, günlerce sürer. Küçük bir anekdot, bazen 12 saat kesintisiz konuştukları bile olmuş, 30 saatlik Skype görüşme kayıtlar var. Hatta beraber uykuya dalarlar. Bobby operasyonlardan dolayı bazı tıbbi sorunlar yaşar. Ameliyatların birinde ses telleri zarar görmüştür. Genelde yazışarak iletişim kurarlar. Bazen de hırıltılı bir şekilde bir iki kelime de olsa Kirat Bobby'nin sesini duyar. Tabii çoğunlukla Kirat sesli mesajlar gönderir, Bobby ise yazar. Çok sonra Kirat verdiği bir röportajda insanlar bana neden bir video görüşmesi yapmadın diye soruyorlar. Buna izin vermedi. Zaten ağır operasyonlar geçirmişti. Ölüm kalım savaşı vermiş biriydi. Onu üzmemek için üstelemedim diyor. Başka bir röportajda Kirat o günleri şöyle anlatıyor. İlişkimiz öyle bir seviyeye gelmişti ki gece gündüz yazışıyorduk. Sabah uyandığımda ilk onu görüyordum. Akşam en son onunla uyuyordum. Bobby onu sürekli kontrol edip manipüle ediyormuş. Örneğin bir radyo programında dinleyicilerden biri telefonla bağlandığında dinleyiciyle flört ettiğini öne sürüp bunun için kavga çıkartıyormuş. Böylece Kirat'ı yavaş yavaş arkadaş grubundan da izole etmiş oluyordu. Bu arada eş, dost, akraba, tanıdık ya da olası potansiyel eş sevgili adayları da böylece elenmiş oluyordu. Ailesi de dahil herkes Kirat'ın bir erkek arkadaşı olduğunu biliyormuş zaten. Kirat'ın da başka birini görecek ne zamanı, ne isteği, ne de enerjisi varmış. 2016 yılında Kirat, Sanj'ın Bobby'den hamile olduğunu öğrenir. Buna rağmen Bobby'nin yanında kalmayı tercih eder ve bebeğe hediyeler gönderir. Bobby de bu kıyafetleri bebeğe giydirmiş bir şekilde ona resim atar. Zamanla Kirat öyle bir seviyeye gelmiş ki hem işini kaybetmiş hem de arkadaşlarından uzaklaşmış, üstüne ailesiyle de arası açılmış. Bu sancılı süreçte Kirat'ın kuzeni Simran New York'a iş gezisine giderken Bobby'yi görmüş. Bobby Kirat'a tişörtlerinden birini Simran vasıtasıyla göndermiş. Kirat bu tişörte sarılıp uyuyormuş. Takvimleri devirip yılları kovalarken Bobby her seferinde yüz yüze görüşmemek için bir bahane buluyormuş. Bu arada Kirat Bobby'yi realde görmediği için, ailesiyle de sürtüşmeler yaşadığı için sık sık arabayla şehir dışında turluyormuş. Eller direksiyonda mesaj yazamayınca da Bobby sürekli ve anında cevap alamadığı için strese girip kavga çıkartıyormuş. Gelişlerini de her seferinde türlü bahanelerle erteliyormuş. Bir seferinde de havaalanında kalp krizi geçirdiği için gelememiş. Yavaş yavaş Kirat'ın hayatı kontrolden çıkıyor. Kirat nihayet daha fazla dayanamayıp ayrılmak istediğini söylediğinde de bu kez Bobby 2018 yılında New York'tan İngiltere'ye dönmüş. Fakat yüz yüze görüşmeye hazır olmadığı için ondan biraz zaman istemiş ve kaldığı otelin adını vermiş. Otele kontrole gittiğinde de böyle bir müşterilerin olmadığını görüp hayal kırıklığına uğramış. Yine Bobby can güvenliği nedeniyle bilgilerini kendi isteğiyle otel yönetimi tarafından gizli tutulduğunu söylemiş. Nihayet Kirat 2019'da özel bir dedektif tutmuş. Dedektiflik bürosu ev adresini bulunca da kapısına gitmiş ve dünyası başına yıkılmış. Kapı açıldığında Kirat son 8 yıldır her dakikasını, her gününü birlikte geçirdiği sevgilisine, Bobby ise tanımadığı bir yabancıya bakıyormuş. Kirat Bobby'yi karısı Sanj ve oğluyla birlikte görünce hesap sorup kavga çıkartmış. Bobby polisi çağırmakla tehdit ettiğinde de telefondan yazışmaları, mesajlaşmaları, resimleri göstermiş. Hatta bütün sürecin şahidi çok güvendiği kuzeni Simran'ı aramış. Simran telefonu Bobby'ye vermesini söylemiş ve polise gitmemesi için de Bobby'yi ikna etmiş. Yol boyunca ağlayarak Londra'ya geri dönmüş. Kirat ve Simran Bobby hakkında defalarca konuşmuşlardı. Simran 10 yıllık ilişkilerde defalarca Bobby'nin yanına gitmişti.
bu ilişkinin en yakın tanığıydı. Simran nihayet her şeyi itiraf edip hepsini yapan bendim demiş. Kirat'ın da tek sorusu neden olmuş. Kirat yıllar sonra verdiği bir röportajda onu kız kardeşi gibi gördüğünü, ilişkilerine hep destek olduğunu, en ufak bir tartışmaların ya da kavgaların ya da bir husumetlerin olmadığını, bu kadar ileriye gidebileceğini de asla tahmin edemeyeceğini söylemiş. Yaklaşık 10 yıl süren bir oyundan, bilgisayar telefon başında geçirilen saatlerden, birlikte uyanmalar, birlikte uyumalar, alınan hediyeler, 60'tan fazla fake Facebook hesabından bahsediyor. Bobby kimdi? Simran. Bobby'nin kuzeni kimdi? Simran. Bobby'nin arkadaşları, sağlık ekibi, Bobby'nin karısı, sohbet grubundakiler, kısaca herkes Simran'dı. Simran Kirat'ın resmen ömrünü yemişti. Gerçekte bir Bobby var ama bu Bobby'nin Kirat'la bir ilgisi yok. Bu Bobby'nin karısının, çocuğunun, eski karısının hepsinin bilgileri Simran'da var. En iyi yalanlar içine gerçekliklerin serpiştirildiği yalanlardır. Anlaşılan Simran'da psikolog dışında edebi yazarlık ve hayal gücü de varmış. Gerçekle kurguyu birleştirmiş. Kirat yüzleştiklerinde Simran'da çok küçük de olsa bir mahcubiyet, üzüldüğüne dair bir emare görememiş. Bugün hala ne için böyle bir işe kalkıştığıyla ilgili en ufak bir fikrim yok diyor. İnsanları işleten yayıncılar genelde para gibi taleplerde bulunurlar. Hatta bunu yapacak boş vakitleri olan çoğunlukla yalnız ve asosyal tipler olurlar. Simran bu taleplere pek uymuyor. İyi bir okuldan mezun, büyük bir firmada iyi bir pozisyonda, iyi bir işi olan, oldukça da meşgul bir insan. Bunu yapması için herhangi bir sebep de yok. Yine bir röportajda Kirat, ben internetten aşk aramadım, başıma bunlar geldi. Oldukça da meşguldüm, 2 işim vardı diyor. Kirat yaşadıklarını sindiremediği için polise başvuruyor. Hukuki süreç başlatmış. Fakat bir sonuç alamamış. Hatta polis, sizin bir mağduriyetiniz yok ki, sizden herhangi bir şey talep etmemiş, para almamış, fiziksel bir zarar vermemiş demiş. Sadece Bobby kendi kimliğini kopyaladığı için şikayetçi olabilirmiş. Bunun da zaten fazla bir cezası yok. Şaka yaptım demesi bile yetiyor. Bu şaka genç bir kadının hayatına mal olmuş olsa bile 2020'de uzun uğraşlar sonucu bir dava açılabilmiş. Mahkeme heyeti Simran'dan bir özür mektubu yazmasını istemiş ve bu mektup sadece Kirat'a özel olacakmış. Başka kimse okuyamaz, kopyasını çıkartamaz. Kaç mektup, kaç özür yitip giden yılları telafi edebilir? Orası biraz tartışılır. Nihayet avukatların arabuluculuğu ile bu mektubun 30 kişiyle paylaşılmasına izin verilmiş. Bugün Kirat hala çok kötü bir durumda. Ömrünün en güzel yıllarını, en genç dönemleri 10 senesi heba olmuş, çocuk sahibi olacakken bu fırsat elinden kaçmış. İnsanlara artık güvenmiyor. İşimden oldum, ailemle aram açıldı, psikolojim bozuldu. Simran ne mi yapıyor? İşinde terfi aldı. Instagram'da bol bol tatil storyleri atıyor, hayatına devam ediyor. Simran ünlü bir İngiliz bankasında başkan yardımcısı. Demek ki hayal gücü ve senaryo yazarlığı dışında başka yetenekleri de var. Sweet Bobby de aynen devam. Gerçek şu ki Simran'ın Kirat'a yaptığı vicdanen suç. Ama bunun kanuni yönden bir müeyyidesi yaptırmıyor. Bizler kendi ilişkilerimize bu kadar vakit bulamıyorken biriyle uğraşmak için bunca yıl bu kadar zaman ve emek harcamak oldukça patolojik. Öyle ya dışarıdan bakıldığında Kirat'a bir şey olmamış. Birinin yüzüne gözüne patlattığımız yumruğun izi geçiyor ya da bunun için darp raporu alınıp şikayet edilebiliyor. Fakat birinin kalbinde açtığımız yara öyle kolay kolay geçmiyor. Kirat'ın giden 10 yılının hiçbir şekilde telafisi ve bir cezası yok. Bu konuda ciddi bir mevzuat eksikliği var. Sosyal medyanın toplumdaki yeri de suç unsuru da tekrar gözden geçirilip yasalar revize edilmeli. İnternet çağında etkileşim, iletişim, ilişki kurma biçimimiz, davranışlarımız baş döndürücü bir hızla değişiyor. Son olarak Kirat, insanlar beni ayıplıyor ve senin sorunun neydi diye soruyor. Bir sorunum yoktu. Neden kimse bu işin failine bir soru sormuyor diyor. Benim başıma gelen umarım kimsenin başına gelmez diye de iyi dileklerde bulunuyor. ABD'de catfishing'ten kaynaklanan romantik dolandırıcılıklar internet suçları arasında bildirilen en yüksek mali kayıplardan biridir. Resmi verilere göre 2022'de toplam 19.050 Amerikalı romantik dolandırıcılara yaklaşık 740 milyon dolar kaptırmış. Ülkemizde bu konuda geri durmuş zannediyorsanız yanılıyorsunuz. İngiltere'de de Ulusal Dolandırıcılık İstihbarat Bürosu 2022'de 80 binden fazla kişinin böyle mağduriyetler nedeniyle başvurduğunu söylemiş. Interpol'e göre Güneydoğu Asya'da insan ticaretiyle bağlantıları olan siber dolandırıcılık merkezlerinin artmasıyla birlikte catfishing endüstriyel ölçekte de giderek daha fazla gerçekleşiyor. Son söz olarak sosyal medyaya karşı hep dikkatli ve tetikte olun. Sanal bir dünya olduğu gerçeğini göz ardı etmeyin. Yüz yüze görüşmediğiniz şahısları ciddiye almayın. Mutlaka yüz yüze kalabalık bir yerde görüşün. Bir insan bir yıllık süre zarfında yüz yüze görüşmek için müsait olmuyorsa altında bir şeyler arayın. Kimseyi araştırmadan, soruşturmadan güvenmeyin. İnternetten tanıştığınız insanlarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın, para atmayın. İçgüdülerinize güvenin. Eğer bir rahatsızlık hissediyorsanız bunun bir sebebi olabileceğini unutmadan uzaklaşın. Özellikle gençler birine
mahrem fotoğraflarınızı göndermeden 10 kez düşünün. Gerçi hiç göndermemeniz sizin için en hayırlısı. Size şantaj yapılıyorsa mutlaka adli mercilerden yardım alın. Gönderilen kaynağı belirsiz bağlantıları, görüntüleri açmayın. Linkleri tıklamayın. Farkında olmadan bile bütün bilgileriniz karşıya gidiyor olabilir.